Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yapacağız. Biliyorsunuz yarın itibariyle artık piyasalar normal seyrine dönecek. Normal açılışlarımız başlayacak. Önemli son dakika gelişmelerimiz var. Özellikle ABD-Çin arasında bir Tayvan gerginliği sürüyor, devam ediyor. Bu ABD-Çin arasındaki Tayvan gerginliği ile birlikte arkadaşlar altın tarafında yukarı yönlü gap'li açılışlar bu akşam itibariyle görebiliriz. O yüzden altın ve gümüş tarafında olan sevgili dostlarımız burada dikkatli bir şekilde bu yayını dinlemeleri gerekli diye düşünmekteyim. Ayrıca dolar tarafında önemli seviyelerimiz var. Dolarda özellikle bu hafta itibariyle gerilimin yüksek olduğu Merkez Bankası toplantısıyla birlikte iş adamlarının ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasındaki örteli bir şekilde gerçekleşen arkadaşlar gerilimi de sizlerle birlikte izledik. Bu da gene piyasalarda bir kredi gerginliği mi yaşanıyor şeklinde soruları akıllara getirmiş oldu. Yayınımıza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atarsanız arkadaşlar yayınımıza daha fazla arkadaşımız iştirak edecektir. Yayınımız içerisinde Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro'yu çünkü bu hafta fazla bir analiz yapmadık. Sterlin Türk Lirası'na bakalım. Dolar Türk Lirası zaten her zamanki gibi yayınımızda olacak. Gram altın olacak, ons altın olacak, gümüş ons olacak, bitcoin olacak ve gram gümüş analizleri yayınımızda yer alacak. Özellikle Elliott yöntemine dayanaraktan bulduğumuz kritik seviyeler var. Haftalık kapanışlar geldi. Son iki altın ve gümüşle ilgili gene dolarla ilgili son iki video içerisinde önemli seviyeleri verdik. Şimdi bu seviyeler üzerinden sizlerle birlikte teknik analizi yöntemini kullanaraktan da arkadaşlar dolarda, altında, gümüşte, euroda bizler için hangi seviyeler kritik, nereler stop olarak kullanılabilir ve yukarı yönlü yükseliş hareketleri hangi seviyeleri bizlere getirir? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Evet, ayrıyetten sorularınız varsa bu sorularınızı da canlı yayın içerisinde sorarsanız gene sorularınıza da cevap bulmaya çalışalım sevgili dostlarım. Günün en belirgin haberi altınla başlayalım. Bugün arkadaşlar altın yatırımcısıyla başlayalım. Evet, çünkü altınla ilgili önemli haberler var. Altında biliyorsunuz Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmek istemesinden kaynaklı olaraktan Çin Tayvan Boğazı'nda önemli bir tatbikat başlattı. Bu tatbikat sırasında da arkadaşlar Çin Tayvan Boğazı'nda füze atışları ve denemelerini yaptı. Bu da ABD'ye bir gözdağı vermek amaçlı yapılan tatbikat olarak algılandı. Çünkü Pelosi Tayvan'ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Bu da Çin tarafından oldukça olumsuz yönde karşılandı sevgili dostlarım. Hatta Çin'in bazı yayın organlarında Pelosi'nin gelmesi durumunda ABD uçağının yani Pelosi'nin bulunduğu ABD uçağının vurulması ve buna eşlik edecek koruma uçaklarının vurulmasına dair birçok haberler yayınlandı. Çin için oldukça önemli olan aynı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi arkadaşlar Çin'in kırmızı noktası da Tayvan bölgesinden geçiyor. Çünkü Tayvan'daki boğazı Çin kaptırmak istemiyor arkadaşlar ve buralarda bir boğaz üzerinden ABD'nin bu bölgelere yanaşmasını Çin istemiyor. Bu da Çin'in en büyük kırmızı noktalarından birisi. Şimdi bu altın tarafında bu akşam itibariyle açılışlar itibariyle sevgili dostlarım altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin gelişmesine sebebiyet verir. Bizler için zaten altın tarafında 1680 dolar civarından geçen alan bir dip bölgesi olarak takip ettiğimiz alandı. Ve bu dip bölgesi üzerinden şimdi altının ons tarafında bizler bu akşam gap'li bir yukarı yönlü açılış ons altın tarafında izleyebiliriz. 1772 dolar kısadaki özellikle takip ettiğimiz bir direnç seviyesiydi. Açılışla birlikte bu direnç yukarı yönlü sert bir şekilde kırılır ise arkadaşlar altının onsunda bizler 1830 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşmesini izleyebiliriz. Bu son dakika gelen haber akışlarıyla birlikte bu Tayvan Boğazı'ndaki gelişmeler
altın tarafına yani emtia tarafına olumlu yönde yansır. Dünya açısından baktığımız zaman buradaki gerilimin Allah korusun tırmanması ve sürdürülmesi durumunda gerçekten çok vahim süreçlerin yaşanabileceği bir dönem içerisine de girebiliriz arkadaşlar. O yüzden de buradaki gelişmeler gerçekten yakinen takip etmemiz gereken önemli gelişmeler arasında olacaktır diye düşünmekteyim. Gram altın tarafına hemen ons tarafına bakmışken gram altın tarafına da sizlerle birlikte bakalım. Daha sonradan dolar tarafına da geçiş yapacağız. Gram altın tarafında bizler için takip ettiğimiz bir kama formasyonumuz zaten burada mevcut. Bunun alt tarafı 950 civarından geçen alan. Geçmişte burasını test ettik zaten hepiniz biliyorsunuz. Buraya kadar bir test olayımız gerçekleşti. Burada bizler için kritik seviyemiz yukarıdaki 985 bölgesinden geçen alan idi. Ve kırılım bu 985 civarından yukarı yönlü gerçekleştirdiği için gram altın tarafı arkadaşlar. Buradaki hareketlerimiz 1680 ons altın dip bölgesinden yukarı yönlü dönüş yapıp dolar Türk lirasının da buna eşlik etmesi bizi bir anda gram altın tarafında 1018 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketi tetikledi. Şimdi gram altında bu Tayvan'daki gerilim dolayısıyla arkadaşlar yukarı yönlü hareket 1036 seviyesine doğru sizlerle birlikte açılışta izleyebiliriz. Buradaki açılış yukarı yönlü ons tarafında gapli ve yukarı yönlü sert bir şekilde olur ise 1036 ve 1060 dolarlar seviyesine doğru gram altında da yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. O yüzden gram altın ve gümüş yatırımcılarının gerçekten dikkatli olması gereken bir gece diye düşünmekteyim. Yatırımların yukarı yönlü hareket edebileceği ABD'nin de bu süreç içerisinde arkadaşlar emtialarda biliyorsunuz uzun zamandır bir baskılama süreci içerisinde olması fakat bu son gerilimi ABD tarafının başlatmış olmasından kaynaklı olaraktan emtialarda durdurulamayacak bir şekilde yukarı yönlü tetiklenecektir diye düşünmekteyim. Uzun vadede sizlerle birlikte yaptığımız altın bazlı öngörülerimiz de mevcuttu. Yalnız bazı arkadaşların yorumları gerçekten beni çok üzüyor. Altın tarafında bizim geçmişte yapmış olduğumuz analizleri de burada kısaca bir hatırlatmak isterim. Altının ons tarafında özellikle hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, belki de bizim fazla medyatik olmamamızdan televizyonlara teklif gelmesi, bakın CNN'den şuradan buradan özellikle bana teklifler geliyor fakat hiçbir kanala katılmıyorum. Çünkü tarafsızlığımı bozmak istemiyorum arkadaşlar. Tarafsızlığımı bozduğum zaman bakış açımın da değişeceğini, analiz açımın da değişeceğini düşündüğüm için hiçbir şekilde kanallardan gelen tekliflere açık değilim. Birçok kanal bana yüzümü göstermem karşılığında inanın deli rakamlar teklif ediyorlar. Bakın bunu da buradan açıklayayım sizlere. Deli rakamlar teklif ediyorlar. Eğer ki biz paraya tamah etseydik arkadaşlar bu birçok kanala gidip burada analizler yapmaya devam ederdik. Fakat bu benim için ve tarafsızlığımın bozulması için gerçekten düşünülemez bir şey diye ben bunu kendi içimde kendi adıma yorumladığım için hiçbir kanalın teklifine olumlu bakmıyorum. Bunu da buradan bilin istedim. Ons altında biliyorsunuz ki 2070 dolardaki ilk öngörümüz noktasal olarak gerçekleşti. Ve buradan ons altının satılabilirliği ile ilgili öngörümüz vardı ve noktasal olarak bu öngörümüz çalıştı. Ondan sonraki düşüş aralığında hatırlarsanız altını takip edenlere geçmişle ilgili bir hatırlatma yapayım gene. Hatırlarsanız burada bir ABCD formasyonunun işlediğini ve bu formasyonla birlikte bir dönüş seviyesinin tekrardan yaşanacağını ve bu dönüş seviyesinin de altının ons tarafında 2000 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareketi başlatabileceğini söylemiştik ve dediğimiz gibi tam altının onsunda 2070'ten sonra bir 2000 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketi izledik ve buradan tekrardan 1680 dolarlar dip seviyesini gene Başkan 35 kanalında bu 1680 seviyesinin yapmış olduğumuz ABCDE formasyonuna göre
bir dip seviyesi olduğunu ve burada bir bayrak flama formasyonunun devrede olduğunu gene sizlere ilk olaraktan Başkan 35 kanalında iletmiş olan taraf biziz. Yani altınla ilgili yapılan kötü yorumların hiçbir yerine katılmıyorum. Beni eskiden takip eden yatırımcıların ve arkadaşlarımın hepsinin de bu verdiğim analizlerin ve videoların geçmiş örnekleri zaten kanalımda duruyor. Biz başkaları gibi video silmiyoruz arkadaşlar. Video silmediğimiz için de bütün videolarımız kanalda. Yorumları da kapatmıyoruz. Yorumlarımız da herkese açıktır. Fakat adil yorum yapılması yönünde ricalarımı sizlere iletiyorum. Kanalımız hak ettiği yerde mi? Kanalımızın hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Özellikle takip eden arkadaşlarımızın bu analizler YouTube'un analizler kısmında takip ettiğim kadarıyla beğeni tuşunu çok fazla kullanmadıkları, belki de biz bunu çok fazla hatırlatmadığımız için sizlerin de pek aklına gelmiyor. Bu beğeni tuşunun çok az kullanıldığı, artı bir de bu bildirim zil sesi var arkadaşlar. Bu bildirim zil sesini açık tutanların oranının da çok az olduğunu görmekteyim. Özellikle takipte bulunan arkadaşlarımızın bildirim zil sesinin tümü kısmında açık olmasını kontrol etmelerini kendilerinden rica ediyorum. Evet, şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Bu altının ons tarafında şimdiki beklentimiz, biz 1680'i bir kere burayı not alalım. Biz 1680 seviyesini kendimize dip olarak belirledik. Ve şimdi gram altın tarafında da bizler için artık 950 seviyesini bir dip olarak burayı çizdik. Ve 950 seviyesinin üzerinde şurada gördüğünüz ilk etapta gram altında bizlerin ons bazlı altının yükselişiyle birlikte arkadaşlar 1018 direnci ve onun üzerinde 1036 direnci, 1036 direncinin üzerinde de arkadaşlar artık bu sefer 1060 direncini, altının onsunu çok rahat kırar. Benim düşüncem bu yöndedir. Çünkü 1060 beklentimiz iki kere altının gram tarafında zaten gerçekleşmiş durumda. Burada bir hedefimiz vardı. Burayı iki kere test ettik ve bu üçüncü gelişinde, biliyorsunuz üçlü kural her zaman geçerli. Üçüncü gelişinde 1060'ı da altının gram tarafı yukarı yönlü kırar diye tahmin ediyorum. Ve burada artık bizler 1060 seviyesinden hedef noktamızı gram altın tarafında 1135 dolar seviyesine doğru yükseltmiş durumdayız arkadaşlar. Artık bizler için gram altındaki hedef noktamız 1060 seviyesinden 1135 Türk lirası seviyesine doğru çekmiş bulunuyoruz. Gram altın, altın onsu inceledik. Şimdi gümüş tarafına da geçelim. Bakalım gümüş tarafındaki beklentilerimiz ne yönde? Bakın arkadaşlar, gümüşte grafiğimiz ortada. Bakın çizdiğimiz grafik ve bu grafik üzerindeki mum hareketlerini sizlerle birlikte hemen yuvarlak içerisine alacağım ki sizler de rahat bir şekilde görün. Bakın ne dedik? Her zaman 18 dolar satış yapmadıysanız sakın buralardan bir satış yapmayın. Çünkü gümüşün ons tarafında artık bizler için 18 dolar bir dip bölgesinden geçen seviyedir. Ve bu seviyede artık satış yapılmaz. Gümüş tarafında da bazı şeylere değinmek istiyorum. Gümüşte, özellikle gram gümüş tarafında biz gerçi arkadaşlar bir yıllık bir kanalız. Bir yıllık bir kanal olmamıza rağmen 60 binin üzerinde takipçi sayısına ulaşmamız olmamız gerçekten kısa sürede bu kadar takipçi ulaşmış olmamız büyük bir başarıdır. Bu başarının getirmiş olduğu geriye dönük videolara baktığımız zaman isabetli yorumların bunda çok etkili olmasının payı da büyüktür. Çünkü gümüşte hatırlarsanız gram gümüşü belki de YouTube'da ilk tanıtan bizizdir. Yani bizim yaptığımız videolarla gram gümüş ve ons gümüş tarafında yukarı yönlü sert hareketlerin başlayabileceği, hatta biz 3 liralardan gram gümüşte 10 liralar seviyesine doğru rakamları veren ilk kanallardan biriyiz. Ve bugün itibariyle gram gümüş tarafına gene baktığımız zaman 11 liralarda bir gram gümüş, yani yapılan kar oranını sizler hesaplayın artık. Kanalımız gerçekten kar ettiren bir kanaldır. Tabii bunu kendimizi övmek açısından söylemiyoruz.
Yatırımcılar açısından, bizi takip eden yatırımcı arkadaşlarımız açısından kanalımızın başarılı bir yüzdesi olduğunu, tahmin yüzdesi olduğunu bilinmesini istiyorum. Belki de bu zamana kadar kendimizi çok iyi tanıtamadık. Tanıtamadığımızdan dolayı da videolarımızın izlenme süresi oldukça düşük kaldı. O yüzdendir biraz kanalda kendimizi tanıtmanın faydası olacağını düşünmekteyim sevgili dostlarım. 3 liralardan şu an 11 liralarda, hatta 13 liraları görmüş bir gram gümüşün kar miktarını sizler hesaplayın. Dolarda zaten yaptığımız tahminleri biliyorsunuz. O zamanlar bize deli gözüyle bakılıyordu. Fakat orada da yapmış olduğumuz tahminler teknik analiz bakımından bizleri yanıltmadı. Teknik analiz iyidir arkadaşlar. Teknik analizi doğru kullanabilirseniz, doğru tahminlerde bulunabilirseniz, bunu temel analizle de birleştirebilirseniz teknik analiz gerçekten iyi bir yöntemdir ve sizlere yol gösterecek olan önemli bir araçtır diyebilirim. Teknik analizden tüm dünya merkez bankaları faydalanıyorlar. Bu çok önemli. Bakın arkadaşlar. Çünkü neden bazı bölgelerde defansif hareketlerde merkez bankaları bulunuyor? Bunlar tamamen teknik analiz yöntemlerinde onların da bunu takip etmesi ve bu bölgelere, bu bölgelerin üzerindeki hareketlerin çok agresif bir şekilde gelişebileceğini onlar da bildikleri için bazı bölgelerde oldukça satışa dayalı piyasaya müdahalelerde bulunuyorlar. İşte birazdan zaten dolar Türk lirasında orayı geçeceğiz. O konu üzerine de sizlerle birlikte geçeceğiz. Orada Merkez Bankası'nın neden agresif olması gerektiğini dolar kuru üzerinde bulacağız. Şimdi gümüş ons tarafında bizler için 18 dolar önemli dedik. Elliott çalışmalarımıza göre burada bir yukarı yönlü yükseliş hareketinin 3. dalgası başlamış olabilir arkadaşlar. Yaptığım sayımlar sonucunda bu 3. dalganın hedef bölgesinde ise 28 dolar seviyesine kadar şimdi bizler sizlerle gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketi izleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden gümüşün onsunu takip eden sevgili dostlarımız 28 dolar seviyesindeki orta vade hedefine doğru kilitlenmeleri gerekli diye düşünmekteyim. Daha kısa vadede ise 24 dolar 88 kuruşa doğru bu yukarı yönlü hareketlerin devam beklentisi oluşabilir. Gümüş takip eden arkadaşlar için bu seviyeler önemli olacaktır. 21.50, bakın arkadaşlar 21.50, bizler ons gümüş tarafında şu an 20.36 civarlarından bir haftalık kapanış yaptık. Bizim için 20 dolar 20 sent civarında bir haftalık kapanış önemliydi ve bunun üzerinde gümüşün ons tarafı kapanış yapmayı başarabildi. Yani nedir? Piyasalar her zaman için gelecek haberleri önceden fiyatlar. Burada grafik üzerinde bunları da görebilirsiniz. Bunlar tesadüf değil. Burada haftalık kapanışta gümüşün onsunda özellikle 20 dolar 21 sent önemli bir bölgeydi ve gümüşün ons tarafı 20 dolar 21 sent üzerinde kapanış yapmayı başarabildi. Orada da takip edeceğiniz Forex'le ve Viyop'la uğraşan arkadaşlarımız için direnç seviyeleri 21.50 civarında bir direnç mevcut. İlk etapta 21.50 direncini yakın olarak takipte kalacağız. Kısa vade hedef 24 lira 24 dolar 88 sent civarından geçen alan. Fakat ana hedef bölgesi de bugün itibariyle artık gümüşün ons tarafında 32 dolarlar seviyesine doğru yükselmiş durumda. Gümüşün onsunda 32 dolarlar takibimizde olacak. Gram gümüş, evet gram gümüş, gram TL takip eden arkadaşlarımız 11 lira 73 kuruş civarında gram gümüşte bir kapanış yaşadık. Bizlere de burada gene gram gümüş tarafında Elliott diyor ki arkadaşlar gram gümüşte önemli bir rakam vardı. Bu rakamımız da bizler için 9.50'den geçen seviyeydi ve bu seviyeyi bizler bir dip olarak takip edebiliriz şeklinde 9 lira 50 kuruş seviyesini bizlere gösteriyordu. Ve gram gümüş tarafında 11 lira 73 kuruş civarından gelen bu kapanışla birlikte artık bizler için kısada gram gümüş takip edenler için 12 lira 50 kuruş seviyesi önemli bir
direnç ve hedef haline gelmiş durumda. Burada artık ana hedef bölgesi 12 lira 50 kuruş civarından geçen alan gram gümüşte takip edilmeli. Peki gram gümüşte bu yükselişler artık burada sona erecek mi? Hayır, burada sona ermeyecek arkadaşlar. 12 lira 50 kuruş ve 11 lira 80 kuruşta önemli iki tane direnç seviyemiz mevcut. 11 lira 80 kuruş size önceki videolarımdan da belirttiğim gibi 11 lira 80 kuruş üzerinde kapanışlara başlamamız gümüşün tekrardan gram bazlı gümüşün yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi ve buradan artık ana hedef bölgesi olan 13 lira 20 kuruş seviyesini tekrardan test etmesi anlamını taşıyacaktır. Fakat bu sefer ana hedef bölgemiz 13 lira 20 kuruş değil. Burada artık bizlerin ana hedef bölgesi 14 lira 35 kuruş seviyesine doğru yükselen bir gram gümüş sizlerle birlikte takipte kalacağız sevgili dostlarım. Gram gümüşte artık yönünü yukarı çevirmiş, trend yönü olarak da yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Zaten stokastiğe baktığınız zaman burada özür dilerim hastalığımdan bu bu Covid'den dolayı bazen nefeste zorlanmalar yaşayabiliyorum. Bu da konuşurken bazen zorlanmama sebebiyet veriyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, burada stokastik indikatöründe görüyorsunuz. Bu bir al sinyali ve bu kuvvetli barlar üzerinde gelen al sinyali buradaki hareketin bizlere gümüşün ons tarafında 21.50, gram tarafında da sevgili dostlarım 12 lira 50 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin hızlanabileceğinin bir sinyali olarak göze çarpıyor. Evet, birazdan dolara geçeceğiz. Dolar takip eden arkadaşlarımız için. Ama önce bir euro ile sterlin tarafına da bakmak istiyorum. Evet, euro Türk lirası ve sterlin Türk lirası. Sizlerle birlikte hemen euro ile başlayalım arkadaşlar. Euro tarafında Christine Lagarde'ın yapmış olduğu artık Avrupa'daki eksi faiz döneminin sona ermesi açıklamalarının ardından Euro tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. Şimdi TL bacaklı kurlarda sterlin olsun, dolar Türk lirası olsun, euro Türk lirası olsun belli bir seviyeler var arkadaşlar. Bu seviyelerden tekrardan bir düzeltme süreci yaşanabilir. O yüzden dikkatli olmanız gereken ana bir yerler var. Euro'daki arkadaşlar 17.90. Evet, 17.90. Bakın şuradaki 17.90'a kadar bu Euro'da geri çekilmeler olsa bile normal karşılanmalı. Yani bu illa Euro düşecektir, daha düşüş yaşayacak anlamı taşımaz. Çünkü bakın burada bir oluşum var. Buranın oluşumu 17.90'dan geçiyor. Bu aynı oluşumu burada da tekrar edebilir. Biz buna ne diyorduk? Sizlerle birlikte öğrenmiştik. Burada bir TOBA oluşumu başlatmış olabilir arkadaşlar. Bu oluşumun da alt taraftan geçen destek tarafı 17 lira 90 kuruş seviyesinden geçen bölge Euro'da takip edilmeli. Bu Euro'da kırılması gereken alan ise arkadaşlar bakın şuradaki alan. O da 18 lira 45 kuruş civarından geçen bölge. Yani 18.45 bu hareketler Euro'da 18.45 yukarıda bir direnç. Aşağıda da şuradan geçecek olan 17.90 civarından geçen destek. Bu iki destek arasında Euro'da hareketlerin devamını sizlerle birlikte takip edebiliriz. Euro takip eden arkadaşlarımız da bu seviyeleri takip edebilir. Şimdi burada bir oluşum var. Bu oluşumun yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de şuradaki fiyatlamayı görürüz. Burada 17, burada da 18 düz olarak alırsak 1 kuruş. Yani burada 19.90. Bu da Euro'daki hareketleri arkadaşlar bakın 17.90'ı yukarıya yönlü kırmasıyla birlikte pardon 17.90 aşağıdaki desteğimiz, yukarıdaki direncimizi de ne vermiştik? Hemen bir daha bakalım oraya arkadaşlar. Yanıltmayalım sizi. Evet 18 18.60. Evet 18.60. Şuradaki 18.60. Bunlar çünkü önemli olacak arkadaşlar. 18.60, 17.90.
Buradaki 60 kuruşluk bir marj olayı var. İlk etapta 18.60'ı yukarı yönlü kırabilir ise arkadaşlar bizleri 19.30 seviyesine kadar yukarı yönlü taşıyacak hareketi başlatabilir. Ama buradan ana hedef bölgesi 17 kuruş, 19.60. Yani burada aslında hedef 20 lira seviyesi, 20 lira 60 kuruş seviyesine doğru Euro'da yukarı yönlü hareketleri başlatacak olan bizler için bölgedir. Yukarıda 18.60, aşağıda ise arkadaşlar 17.90. Bunların yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte 20 lira 60 kuruş seviyesine doğru Euro Türk lirasında yukarı yönlü hareketlerin devamını sizlerle birlikte izleriz. Sterlin tarafına da hemen bakalım. Sterlinde bizler için önemli seviyeler. Bakın Euro'da olduğu gibi aynı sterlinde de, yani TL bacaklı kurlarda gene aynı hareketler var. Bu sterlinde de bizler için en kuvvetli olacak destek bölgesi 20 lira. Evet, şuradan geçen 20 lira 60 kuruş seviyesinden geçen bölge destek. Yukarıda da kuvvetli direnç bölgesi, bakın arkadaşlar, tam şuradaki direnç bölgesi olacak. O da 21 lira 64 kuruş. Burası 24 lira 21 lira 64 kuruş. Önemli bir direnç bölgesi. Evet, şöyle bakalım. Evet, 21 lira 64. Hatta sterlinde baktığımız zaman bu direnci de yukarı yönlü kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Sterlin Euro'ya göre daha iyi bir durumda. Çünkü buradaki yukarı yönlü direnci sterlin kırmış. Burada 21 lira 50 kuruş. Bakın bu önemli arkadaşlar. Sterlinde bu seviye kırılmış. Uzun zamandır demek ben de sterline bakmıyordum. 21.50 artık sterlin için önemli bir destek konumunu almış. Burada 21.50 üzerindeki hareketleri yukarı yönlü bu trend yönünde sterlin devam ettirirse arkadaşlar, aşağıda destek bölgesi kadar sterlinde yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. Buradaki bölgemiz de 21 lira 50 kuruş. Yani sterlinde arkadaşlar 22 lira üzerine doğru hareketlerini devam ettirebilir. Sterlinde hedef şurada bulunan 22 lira 40 kuruş seviyesine doğru hareketlerin devamını getirebilir. Sterline baktığımız zaman Euro'ya oranla daha iyi durumda olduğu gözüküyor. Sterlinde önemli direnç seviyesi kırılmış. Bunun ana hedef bölgesi sterlin bölgesinde 22 lira 40 kuruş hedefine doğru gidecek bir sterlin. Zannedersem Euro'daki olayın kırılmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar, Rusya'nın %20'lik gaz akışını Avrupa bölgesine vermesi. Yani biliyorsunuz bakım çalışmaları dolayısıyla Rusya'ya gaz akışı ve petrol akışını Rusya belli bir müddet durdurmuştu ve bunun ardından da Rusya'ya açıkladığı petrol ve gaz %20 civarlarına doğru bu oranı düşürme kaynaklı olaraktan Euro tarafındaki hareketlerin düşük olduğu, fakat sterlin tarafındaki hareketlerin Avrupa Birliği'nden ayrı olan sterlin, yani İngiltere bölgesinin daha yukarı yönlü hareketleri daha hızlı yapacağı yönündeki beklentim mevcut. Buradaki hareketler daha da hızlı olacak. Bitcoin, hemen Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'den sonra da dolar analizimize geçelim sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin'de 25 bin dolar bizler için önemliydi ve gene Bitcoin'de bizler için 18 bin dolar seviyesi biliyorsunuz önemli bir dip olarak kabul ettiğimiz bölgeydi BTC-USD paritesinde. 18 bin dolarla burada bir formasyon olduğunu belirtmiştim. En son Bitcoin videosuna bakarsa bu Bitcoin takip eden arkadaşlarımız, buradaki ana hedef bölgesinin 25 bin dolar civarından geçtiğini belirtmiştik. Evet, 25 bin dolar seviyesinde Bitcoin'de bir ana hedef bölgem mevcuttu. Şimdi 24.600, 24.400 seviyesine kadar buradaki Bitcoin'deki yükseliş seviyemizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Fakat bu benim için ana hedef bölgesi gerçekleşti anlamı taşır mı? Hayır, benim için ana hedef bölgesi gerçekleşmiş anlamı taşımaz. Bitcoin'de benim için hala 25 bin dolar bölgesindeki hedef
alanı bakidir. Fakat ben bu alanın yukarı yönlü kırılıp Bitcoin'de bir 28 bin dolar, şuradaki 28 bin dolar seviyesine doğru gidecek. Üçüncü dalga, Elliott dalgası yükselişinin devamının geleceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Elliott'ta üçüncü dalgalar karamsar dalgalardır. Bu üçüncü dalga boylarının uzunluğu genellikle 28 bin dolar civarında da kalmayabilir arkadaşlar. Fakat ilk etapta bizler için baz alacağımız seviye 28 bin dolar civarından geçen alan olacak. Buradaki 28 bin dolara doğru ben Bitcoin'deki hareketlerin devam edeceğini düşünmekteyim. Buradaki alanı 28 bin dolar seviyesi üzerine Bitcoin yukarı yönlü kırabilir ise işte o zaman sizlerle birlikte daha farklı ilk etapta 44 bin dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketi Bitcoin'de devam edebiliriz ve izleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden şimdilik 25 bin dolar bizim için kısada, onun bir üstünde 28 bin dolar ve onun bir üzerinde de 44 bin dolar seviyelerindeki ana hedef bölgelerimiz devam ediyor. Evet, dolar yatırımcısını bugün biraz beklettik. Dolar yatırımcısı arkadaşlarımıza da gelelim hemen. Evet, dolar Türk lirası. Dolar Türk lirasında neler olabilir? Hep birlikte sizlerle bunu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar bakın şimdi dolar Türk lirasında özellikle Fed'in son faiz artırımlarıyla birlikte bir aşağı yönlü hareket olacağı yönünde beklentim vardı. Şimdi siz diyeceksiniz ki dolar Türk lirasında bu aşağı yönlü beklentin değişti mi? Arkadaşlar dolar Türk lirasında benim aşağı yönlü beklentimin olduğu alan bakın şuradaki alandı. Yani 18.40 18.25. Evet, benim için dolar Türk lirasında arkadaşlar şuradan yani şu alan 18.25 ile 18.40 alanları arasında dolar kurunda bir düzeltmeye gidebiliriz. Bu düşüncem nereden kaynaklandı diye soracak olursanız, şimdi teknik olarak 18 lira 40 kuruşun üzeri dolar TL kurunda gerçekten bir uçurum. Yani bunun üzerinde bir rakam dolar kurunda biz henüz görmediğimiz için sevgili dostlarım, dolar kurunda 18 lira 40 kuruşun üzerindeki hareketler gerçekten çok fevri hareketlere dönüşebilir. Ve ilk etapta dolar TL kurunda bu hareket 18.40'ın kırılmasıyla birlikte 19.50 hatta 22, 25, 28 ve 30 civarlarına doğru, yani belirsizliğe doğru giden dolar kurundaki bir süreci başlatabilir. Merkez Bankası kasalarına baktığımız zaman eksi 50 milyar doların üzerinde bir rezerv. Eksi 50 milyar üzerindeki eksi rezerve baktığımız zaman da arkadaşlar şimdi 18.40'ın üzerinde diyoruz ki Merkez Bankası müdahil olabilir mi? Yani dolar basıp tekrardan bu seviyeleri aşağıya doğru çekebilir mi? Fakat rezervler tarafına baktığımız zaman bunun pek de mümkün olmadığı görülmekte. Rezervler açısından bir müdahale olması beklentimizi bir kere eliyoruz arkadaşlar. Buradaki beklentimiz yok. Acaba diyoruz bu piyasaya sunulan süper bonodur veya enflasyona duyarlı herhangi bir ürün Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülür mü? Eğer sürülecekse de Merkez Bankası tarafından bunun piyasaya sürülmesi için en ideal bölge 18.25 ile 18.40 arasından gelecek bir müdahaledir diye düşünüyoruz. İşte böyle bir müdahaleye karşı sizlerin tetikte olabilmeniz için sizlere bir çok kritik bir seviye, çok kritik bir destek rakamı vereceğim arkadaşlar. Bu destek rakamı gerçekten kritik bir rakam olacak. Bunu mutlaka bir yere not alın. Zaten beni bu saate kadar dinleyen arkadaşlarım varsa da bu destek noktasını hak etmiş kişilerdir diye düşünüyorum. Evet, bu destek arkadaşlar 17 lira 75 kuruş seviyesinden geçen destek seviyesi. Dolar kurunda 17 lira 75 kuruş seviyesi altında bir kapanış olmadıkça ilk etapta bizlerin dolar kurunda 18.25 ve 18.40 hedeflerine doğru önümüz açık.
Sizler burada yatırımcılar olarak ne yapabilirsiniz? Stratejiniz ne olabilir? Tabii unutmayın, hiçbir stratejinin %100 geçerliliği yok. Ben %100 geçerli strateji yapıyorum diyenlerin hepsi onları bir kere geçecek arkadaşlar. Bu stratejilerin hiçbirinin %100 bir geçerliliği yok. O yüzden 17 lira 75 kuruşu takip edeceksiniz. Bunun altındaki kapanışlar başlar ise işte bizler o zaman dolar kurunda bir düzeltme süreci yaşayabiliriz. Bu düzeltme süreci yatırımcılar açısından ne olur? Ancak arkadaşlar bir alım fırsatı olarak değerlendirebilecek bir süreç olabilir. Bunun başlayabilmesi için de bakın üstüne basa basa belirttiğim rakam 17 lira 75 kuruş seviyesinden geçen destek. Onun üzerindeki en yakın destek de 17 lira 86 kuruş civarından geçen destek. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Çünkü özellikle artık en üst tavan seviyelerde olduğumuz bir bölgedeyiz. Bunlar önemli arkadaşlar. Bir müdahale gelirse de hiç değilse nerelerden ayrılabileceğinizi, hangi seviyelerden çıkabileceğinizi bilmek sizleri huzurlu tutacaktır. 18 lira 40 kuruş. Bakın buralardan dolar alınır mı diye soran arkadaşlarımız var. Ben bu seviyelerden şu an itibariyle dolar alınması yönünde taraftar değilim arkadaşlar. Yani buradan artık dolar alınmaz. Ta ki bir 18.40'ı bakacağız, göreceğiz yani kırılabilecek mi yukarı yönlü. Eğer kırılırsa zaten bir agresif hareket yaşarız. O zaman bu kırılımla birlikte bir retest olayı tekrardan zaten gerçekleşecektir. Bu retest olayında tekrardan 18.40'a kendine güçlü destek haline getirebiliyorsa zaten 18 liraya gelmiş bir kur artık buraya kadar almamış, buradan yeni alım düşünecek olanlar varsa acele etmesinler derim ben. Bir 18.40 kırılıp buradan bir retestin olması durumunda tekrardan 18.40'ın testiyle birlikte aşağı yönlü kırılamıyorsa işte o zaman bir alım fırsatı yaratabilecek süreçtir. O yüzden demem o ki arkadaşlar hiçbirinizin zarar görmesini ben istemem. Tepelerden alımlar her zaman üzücüdür. Her zaman üzer. Tabii buranın daha üstü bir kere açık. Bunu da bilmek lazım. Yani çok kritik, teknik olarak çok kritik bir bölge. 18.25, 18.40 aralığı teknik olaraktan çok kritik bir bölge olduğu için de buradan pek alım taraftarı ben olsam kendim adıma olsam arkadaşlar buralardan almam. Altın tarafında mesela ons bazlı taraflar daha sıcak duruyor. Oralardan alım yapmak kısa vadeli yani beklerken ons bazlı altın, ons bazlı gümüş tarafında bir müddet kısa bazlı alımlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla denenebilir. Çünkü oralar artık dipten bir dönüş süreci içerisinde güzel fırsatlar vereceğini düşündüğüm bölgeler içerisinde olan yerler arkadaşlar. O yüzdendir hiç kimsenin üzülmemesi için dolarda özellikle bu seviyelerin 18.40 üzerinde kapanması da yeterli değil. Retest yani geri dönüp 18.40'ı tekrardan test edip içeri girmeyeceğini görmüş olmaları gayet önemlidir. Tabii ben sizler için bunları her zaman takipte kalacağım arkadaşlar. Bu seviyeleri her zaman buradan takip edeceğiz. Günlük videolarımızda bunları sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu retest olaylarında formasyonların devreye girmesini hep birlikte takip edeceğiz. Sizler de bizden ayrılmazsanız benim günlük analizlerimde bu seviyeleri zaten sizlere belirteceğim. Evet, bu arada sorulara da biraz değinelim. Rahat demiş 20'leri görecek demiş Cenk. Bakalım Cenk, aceleci olmaya gerek yok. Daha önümüzde bir Ağustos ayı var. Bu Ağustos ayını da bir görelim. Ondan sonra şey yaparız. Hakan Mersin. Evet, Hakan'ım demiş. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler Hakan'ım. Serkan Kılınç. Başkan doları bekliyoruz demiş. Evet, doları yaptık. Geriye dönük baktığım için arkadaşlar mesajlarınıza. Evet. Bayağı videoları sıkılaştırdın demiş. Bu aralar videoları bayağı sıkılaştırdın demiş. Evet, bu aralar evdeyiz arkadaşlar. Bol bol video yapıyoruz zaten sizlerle birlikte. Suat Yıldız, ben her gün beğeniyorum demiş. Evet arkadaşlar, kanalımıza beğeni yapmanız gerçekten çok önemli. Kanalımızın ilerleyebilmesi için sizlerin katkılarının
olması lazım. Sizler katkı verdikçe kanal ilerliyor. Ayrıca katıl butonundan da kanalımıza katkılarımızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Ercan Saraç çıkacak mı demiş. Evet, yön şu an altın tarafında yukarı diye düşünüyoruz arkadaşlar hala. Gökhan, Adem, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler Adem. Evet, Zafer. Açıklanan paketler sadece iyi bir alım fırsatı olur demiş. Başka da bir işe yaramaz demiş Zafer. Evet, benim düşüncem de o yönde. Henüz hareketlerin dolar tarafında başlamadığını düşünen taraftayım ben de sevgili dostlarım. Asıl hareketleri kışın göreceğiz. Yani Eylül ayı itibariyle bizler dolarda gerçekten bir gece bile ansızın yukarı yönlü sert kur şoklarıyla karşılaşabiliriz. Bunun nedenleri arasında bizlerin faiz artışına çok geç başlamamız, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin, Fed'in özellikle faiz artışlarına başlaması, İngiltere Merkez Bankası, BOE'nin faiz artışlarına başlaması. Zaten bakın BOE ilk faiz artışlarına başlayan Merkez Bankası oldu. ECB Fed onun arkasından faiz artışlarına başladı. Faiz artışlarına bizim gibi geç başlayan ülkelerden biri de Avrupa Birliği oldu. Avrupa Birliği de enflasyondaki yukarı yönlü süreci gördükçe arkadaşlar faiz arttırmak istemese de ülkesinin resesyona girmesini istemese de maalesef ki faiz arttırmak zorunda kaldı. 0,25 bas puanlık bir faiz artışı beklenmesine rağmen 0,50 bas puan ECB'de faiz artışlarını sürdürdü. 0,75 bas puanda bir FED faiz artışında bulundu. Yani bütün faiz artışlarına rağmen ülkelerin geç kalması reel faizle yaptırdıkları faiz artışları arasındaki farkın az olmasından kaynaklı olaraktan enflasyonla mücadelede geç kaldılar sevgili dostlarım. Çünkü basmış oldukları para miktarı oldukça fazla. Bunları piyasadan çekmek nereden baksanız hiç abartısız faiz artışlarına devam etseler bile bu 2 seneden önce ben zannetmiyorum ki piyasadaki bu fazla miktarda basılan parayı geri çekebilsinler. Bu da enflasyonist sürecin maalesef resesyonla geçecek bir durgunluk, bir stagflasyon dönemi içerisinde ağır sinyaller ve ağır bedeller üzerinde halkın alım gücü düşük olan halkın üzerindeki maalesef ki etkileri çok yüksek olacak. Ülkemiz Türkiye ekonomisi tarafında gene baktığımız zaman arkadaşlar ekmeğin 5 lira 4 lira fiyatlardan satılmış olduğunu düşünürsek bir asgari ücret miktarının 5500 TL civarında olduğunu da hesaba katacak olur isek hesabı siz yapın. En düşük ev kirası 2000 lira olan ülkede 5 liradan günde 4 ekmek alan bir işçinin aylık zaten sadece ekmek masrafı 600 TL'lerin üzerine geçiyor. Bu rahat 600-700 lirayı bulur. Bunu 2000 liranın üstüne ilave ettiğiniz zaman 2700 TL yapar. Elektrik, su 1000 lira eklediğiniz zaman 3700 lira yapar. Bu 3700 lira zaten böylece gitmiş bir miktar. Geriye kalır 1800 TL zannedersem. 1800 TL. Bu insan 1800 TL ile artık çocuğunun okul harçlıklarını mı karşılayacak, ev harçlıklarını mı, gıda masraflarını mı karşılayacak? Bunu siz düşünün. Yani 5500 TL'ye şu an için o yüksek, güzel bir miktar şeklinde bakan kişilerin hesabını bu kişi bu yönde yapmaları faydalı olacaktır diye düşünmekteyim arkadaşlar. EYT mevzusu var. Ekonomimizi gene yakından ilgilendiren. Ben bu EYT'li arkadaşlardan çok sayıda mesaj alıyorum. Gerçekten hükümet de artık bu EYT konusuna değinmeye başladı. En çok dikkatimi çeken konu, bakın emeklilikte yaşa takılanlarda en çok dikkatimi çeken konu ve en çok zoruma giden konu şu oldu. Hükümete yandaş olan bazı TV kanalları var. Eskiden bu konuya ne diyorlardı arkadaşlar haberlerde? Erken emeklilik bekleyenler.
Evet, erken emeklilik isteyenler şeklinde haber yapıyorlardı. Şimdi hükümet bunu gündemine almaya başlayınca yandaş kanallara dikkat edin. Gerçekten bu konuda bu kanalları buradan esefle kınıyorum. Yazıklar olsun diyorum. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar şeklinde haberler yapmaya başladılar. Arkadaşlar bu insanların hakları yenmiş. Kim ne derse desin. Bu insanlara bir hak verilmişse zamanında bu insanlara emeklilikte yaşa takılmış insanlara bir hak verilmişse e, hukukla uğraşan arkadaşlarımız vardır mutlaka. Bunun e, daha iyi bilirler. Benim bildiğim kadarıyla anayasada verilmiş haklar geri alınamaz şeklinde bir ibare bulunuyor zaten. Fakat bu arkadaşların siz verilmiş hakkını geriye almışsınız. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda açıklamaları vardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz. Emeklilikte çift dikiş diye bir açıklaması vardı. Bunu zamanında takip etmiştik hep beraber. Çift dikiş bu insanlar oh ne güzel çift dikiş yapacaklar şeklinde açıklamalar vardı. Fakat maalesef ki şu an gördüğümüz zaman bununla ilgili çalışmaları başlattık. Bu seçime yakın böyle bir vaatler alınması 20 yıl hükümette olan ve bu insanların sorunlarına değinmemiş olan bürokratlara da buradan sesleniyorum. Gerçekten ah aldınız. Bu insanların ahını aldınız. Çünkü bu insanların çoğu zaten emekli oldu. Birçoğu emekli oldu. Fakat haklarından faydalanamayaraktan emekli oldular. O yüzden bu insanların da çoğunun hakkını aldınız. Bunların vebali üzerinizde olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ama hak haktır. Hak verilmeli. Kim ne olursa olsun. Çünkü olaya bir de şöyle düşünün. Bizim seçtiklerimiz bizden fazla para kazanıyorlar arkadaşlar. Bakın bu böyle bir şey olamaz. Bizim seçtiklerimiz bizden fazla para kazanamazlar. Bizden fazla rahat edemezler. Arkadaşlar biz burada yanlış yapıyoruz. Bizim seçtiklerimiz, bizim oy verdiklerimiz bizden daha rahat bir yaşam sunuyorlarsa burada maalesef ki hepimiz yanılmışız demektir. Bu AK Parti olabilir, CHP olabilir, İyi Parti olabilir, Milliyetçi Hareket Partisi olabilir, Deva Partisi olabilir. Yani kimi seçtikse bunları çok iyi gözlemlememiz şart. Bu seçtiğimiz kişiler eğer ki bizden daha güzel, daha rahat bir yaşam sunuyorsa ve bize de sürekli, bakın bize de sürekli çoluk çocuğunuzun geleceği için sizler biraz sıkıntı çekeceksiniz şeklinde e, nasıl derler vaatlerde bulunuyorlarsa bakın ben niye arkadaşlar şu kısacık ömrü hayatımda veya siz şu kısa ömrü hayatınızda niye zorluk çekesiniz ki? Biz niye seçiyoruz? Niye başa getiriyoruz bazı kişileri? Bizi yönetsinler, biz rahat edelim diye değil mi? Ben sıkıntı çektikten sonra benden sonraki dönemde benim çocuğum rahat edecek vaatleriyle bizi sürekli kandırıp duruyorlar. Biz de sürekli bu kişilere oy veriyoruz. Bakın bu AK Parti, CHP falan bahsetmiyorum. Bu bütün partiler için geçerli olan bir olay. Ee, Ben rahat edeyim, benim çocuğum da rahat etsin. Ama benim seçtiğim, bakın benim seçtiğim, benim iktidara getirdiğim benden fazla orada rahat etmesin arkadaşlar. Benim düşüncem bu yönde. Ben pazara, manava, çarşıya gidip gıda alırken çoluğum çocuğuma harçlık veremezken yukarıdaki ne var ya sanki her gün et mi yiyorsunuz çıkar bakalım telefonunu şeklinde beni sorguluyorsa hiç kusura bakmasın arkadaşlar. Artık orada yeri kalmamıştır diye ben düşünüyorum. Sizler nasıl düşünüyorsanız bilmiyorum. Ama oldukça da fazla konuştuğumun farkındayım. Hepinize mutlu pazarlar, mutlu tatiller diliyorum. Ailenizle birlikte sağlıkla kalın inşallah diyerekten artık canlı yayınımızı kapatalım sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.